Ama bunu izleyebiliriz. Çünkü Deep Web dahil. Bu videoda anlatılan siteler farklı korku perspektiflerine aittir ve korkunçluk seviyeleri baştan sona artacak şekilde sıralanmıştır. Öldükten sonra vücutlarını bağışlayan insanların bedenlerinden alınan deriler kullanılarak kemer, cüzdan ve ayakkabı gibi eşyaların üretilip satıldığı bir sitedir. Fiyatlar $9.000'dan $27.000'a kadar çıkmakta. Sitede kullanılacak insan derisini renk ve yumuşaklık gibi özelliklerine göre belirleyip üretilmesini istediğiniz farklı bir eşyanın da siparişini verebilirsiniz. Ne zaman öleceğinizi hiç düşündünüz mü? Deathdate.info sitesi, eğer doğum tarihinizi, cinsiyetinizi, boy ve kilonuzu ve sıklıkla tükettiğiniz maddeleri girerseniz, girdiğiniz özellikteki kişilerin ortalama yaşam sürelerini baz alarak kaçınılmaz ölümünüzle ilgili size ortalama bir tarih verecektir. Oturduğunuz yerden ne kadar ömrünüz kaldığını gösteren bir saate bakmak korkutucu. Bu maddeye ek ben de o insan derisinin bağışlanıp bağışlanmadığına inanmıyorum çok fazla. worldbirthanddeath.com sitesi dünya çapında yaşanan ölümleri her saniye güncelleyerek gösterir. Kırmızı noktaların yandığı zamanlarda birilerinin sana bir gram sordu linki izlemediğin için. Ve bu noktaların çok sık yanmasını görmek ürpertici. Birazdan gösterilecek. Videonun devamı sadece Deep Web'de nelerin olduğu hakkında bilgilendirmek amaçlıdır. Bu sitelerin gerçek isimleri ve linkleri verilmeyecektir. Sembolik isimler ile hitap edilecektir. Sitede Your Personal Army başlıklı sayfada isimsiz site üyeleri hedef göstermek istedikleri masum insanların fotoğraflarını ve bilgilerini siteye yüklerler ve diğer üyelerden oluşan sanal bir çete bu bilgileri kullanarak hep birden bu kişileri mailler göndererek tehdit etmeye ve hatta evlerinin adreslerini öğrenerek hayatlarını mahvedinceye kadar onları taciz etmeye başlarlar. Bir tane adam vardı, hatırlıyor musunuz? Yabancı bir herif. Birisi sürekli adamı taciz ediyormuş, sürekli arıyormuş falan. Hani böyle efsane bayağı. Ruhi'nin bir videosunda falan da vardı. Amerika'da. Neydi lan o? Yep. Hatırlıyor musunuz değil mi onu? Aşırı korkunç değil mi? Adamı arıyor muydu, takip mi ediyordu? İzlemiştik. Doskayol değil, hayır. Hastanede falan arıyordu herif, evet. Bayağı yıllarca aramış. Yıllarca. 7 yıl mı? Öyle bir şeydi herhalde. Bazı hackerlar ise kişilerin bilgisayarlarındaki webcam'i veya telefonlarındaki mikrofonu hackleyerek onlardan habersiz en mahrem anlarını canlı milyonlarca kişiye yayımlayabilirler. Geçmişte bu saldırılara maruz kalan birçok insan psikolojik bunalımlara gelerek intihar etmişti. Kendinizi internette dolanırken bir blog sayfasıyla karşılaşıp yazarın yazdıklarıyla etkilenerek her gün sayfasına yayımladıklarını okumayı günlük bir rutin haline getirdiğinizi hayal edin. Yazdıklarını her okuduğunuzda bu yazarın aslında bir seri katil olduğunu fark etmeye daha çok yaklaşırsınız. Bir manyağın zihnine hoş geldiniz. Bu site Joseph Duncan isminde 7 kurbanından 5'ini öldüren bir seri katile aittir ve onun itiraflarını, hayallerini ve insan öldürmenin verdiği hissi de içinde barındırır. Bu hiç kesinlikle etik bir hareket değil. Hiç. Yüzlerce organize çetesinin veya eski paralı askerlerin durağı olan bu site, kişiye özel sahte kimlik, çalınmış kredi kartları, uyuşturucu veya yetenekli kiralık katili ya da tetikçi bulmayı mümkün kılıyor. Ortalama bir insanı öldürmek için istenen ücret 20.000 euro civarında. Ya bu hep dönen bir geyik. Bu böyle yıllardan beri Deep Web'de katili kiralıyorsun. Sonra katil isteyen adamı öldürüyor. Ama başbakana falan göndermiyor. Siyasetçi olmaz. Çok zengin de olmaz. Bu gerçek mi yani? O zaman niye herkesi öldürmüyor diyeceğim. Çok saçma olacak böyle deyince, değil mi? O kadar kolay mı lan insan öldürmek? Hani 20.000 euro kadar. Mesela ihtiyaç kredisi çekip katil yollayabiliyor musun birine? Fake bence. Bana da fake gibi geliyor. Öyle o kadar. Plane crash biraz kolay da olabilir ama. 1960'lardan çok ölen insan var çünkü. En kötü uçak kazalarının düşme anlarında pilotlardan ve çaresiz yolculardan elde edilen ses kayıtlarının dinletildiği bir sitedir. Kazalar genellikle... Bir tane video vardı YouTube'da. Deneyen bir adamın videosu onu bu arada. Bir tane yabancı bir YouTuber'ın videosu var. Büyük bir YouTuber değil de birine yolluyor muydu neydi? Böyle bir video var hakikaten. Fake çıkıyordu orada. İlla ki var. Deniyorum hemen. Pilot hataları, mekanik hatalar ve hava şartları nedeniyle yaşanır. Uçak düşme sesi mi dinletiyor bize?
Bir konum atsana Kaan, bir şey deneyeceğim. Soner hayır. Bu maddeye ek olarak goodbyewarden.com isimli benzer bir site ise idam edilmek üzere olan mahkumların kişisel bilgilerinin yanı sıra idam edilmeden önce söyledikleri ürkütücü son sözlerini sunar. Bu internet forumu pedofiller, katiller ve tecavüzcüler için bir meclistir. Normal hayatında bir cerrah olan Pedofili donanımı anonim böyle. bir kullanıcı tarafından yazılmış bir posta, bu cerrahın genç kızları kaçırıp uzuvlarını keserek fuck? insanlıktan çıkmış seks bebeklerine çevirdiği anlatılmaktadır. Kurbanlarını genellikle Doğu Avrupa'dan 9 yaşın altındaki kızlardan seçen bu cerrah, kızları ele geçirdiğinde onları anestezi altına alıp her bir uzvunu kesip sakat ne bırakıyor ve yapıyor bir daha ya? asla kendi başlarına yürüyemeyecek bir hale getirince zincirleri asmak için kemiklerine çiviler çakıyor ve konuşmalarını engellemek için ses tellerini kesiyor, en sonunda da onlarla ömür boyunca cinsel ilişkiye girmek isteyen alıcılarını satıyor. 30 bin ile 40 bin dolar civarında. Abi reklamdaki komik izler misin 6 saniye? Bir dakika, psikolojim bozuldu. Bu sitede depresif kişilere etkili intihar etme yöntemlerini anlatmanın yanı sıra her metodun avantaj ve dezavantajlarını, ölümle sonuçlanma ihtimallerini Bu ve aynı enayiler zamanda para tren vererek dinliyor ki bize belese dinletiyor ve izletiyor yasasın ruhu. kazası, kafaya silah sıkılması veya yüksekten atlama gibi ölümlerde yaşanan acının şiddeti ve ölene kadar geçen zaman aralıkları belirtilmekte. Ama daha da kötüsü bazı metotlar kimsesiz insanlar üzerinde uygulanmış ve video halinde sitede yayınlanmış. Sitedeki Herkes kimliği belirsiz doldurur yöneticiler sevgilini binlerce ama dolar herkes değerindeki doldurdu diye bitcoinler olmaz. karşılığında intihar Doğru. etme rehberliği de vererek son dakikasını yaşayan insanları sömürmeyi de ihmal etmemekte. Yam Yam Kafe. 1994'te başlayan bu Yamyam Kafe, insan eti 1994 ne kadar? Burada gene bir sansürümüz olacak. yemek isteyen hasta kişilerin birbirlerini aradığı bir forumdu. İşin korkunç yanı hem insan eti yemek hem de diğer insanlar tarafından yenmek isteyen üyelerin sayısının tahmin edilenden çok daha fazla olması. Web sitesi üyeleri vücut ölçüleri Bu bayağı popüler bu arada bu bayağı bilindik bir şey. Hani yamyam yenmeyi isteyen insanlar da varmış dünyada. Çok o da ilginç yani, garip bir şey. Hani benim kolumu ye falan diye böyle karşılıklılarmış yani, anlatabiliyor muyum? İşte dünya böyle bir yer yani. Yenmeyi sevenler olması bana o da garip gelmişti. ağırlığı ve saç rengi gibi yemeği tercih ettikleri insanların kriterlerini belirleyip Mesela diyor ki bu adamın bunlarda antrenmanı var. Oral seks, anal seks, köle, işkence, tuvalet seks, meme işkencesi, extreme slavery. Wow. Bunları niye dolduruyorsun ki? Hani yiyecektik birbirimizi? Yamyamlık için değil mi bu oğlum? tercih yapabiliyorlar. Hakikaten bilgilerim eklenmiş, sızdırılmış. Soner, senin infolar yayınlanmış ya. Bak burada da şeyler var. Nasıl termination, nasıl ölmek istersin? Canlı pişirme mi, canlı kesme mi, kol bacak keselim, başka bir şeyler mi, dinsel bir sacrifice mı, yoksa ritual sacrifice mı, asılarak mı istersin? Başka açıklayınız lütfen. Helal olsun. Sitede pişirme taktiklerinin verilmesinin yanı sıra dondurulmuş insan eti satışı da çok yaygındı. Bunu gösteremem ya. Okey. Bu sitede canlı yayınların yapıldığı web sayfalarına kırmızı odalar denir. Bu çok klasik değil mi? Ücretsiz de girebilirsiniz, ücret ödeyerek de. Girişte para veren kullanıcılar Afrika'dan ya da Orta Doğu'dan istediği bir köleyi seçebilirler ve köleye yapılacak işkenceyi izlemenin de ötesinde nasıl işkence yapılacağı ile ilgili yorumlar yapabilirler ve hatta en Welcome fazla to para the game. veren kullanıcı işkence yöntemini seçip zincirlerle kamera karşısına dizilip Böyle sordular da biz mi olmak istemedik? Ya sus ya, salak. kaderini Teşekkürler. belirlerler. Uzuvlarını anestezi yapmadan kesmek, etlerini ve kaslarını canlı canlı kemiklerinden ayırmak ya da onları ölene kadar yakmak gibi. Kurbanların travma edici çığlıkları yüzünden siteye giren çoğu kişi seansları sonuna kadar izleyememekte. Bu ne?
Bu site zamanında yeraltı Bu da olmaz doktorlarından chat. oluşmuş bir grubun insanlar üzerinde yaptıkları sadist deneylerin yüklendiği bir siteydi. Videolarda doktorlar evsizlere hastalık enjekte etmek, sebepsiz açık beyin ameliyatları yapmak, canlı canlı ölünceye kadar derilerini üzerek kişilerin acı eşiklerini ölçmek ve hamile kadınları ve fetüsleri radyasyona maruz bırakarak zehirlenmek gibi korkunç deneyler yapıyorlardı. Sitedeki Niye en ki? popüler videolar kedi, köpek, tavşan gibi hayvanların kaçamayacakları kapalı bir oda veya kafeste tutulduğu görüntülerle başlar. Sonrasında bir kadın odaya girer ve savunmasız hayvanları topuklu ayakkabısıyla değişik yerlerinden ezerek işkenceye başlar ve hayvanlar bir süre sonra iç organ zedelenmesinden dolayı hayatlarını kaybeder. Bunların dışında hayvanların derilerinin canlı canlı üzülüp hayvanlara birçok adam tarafından tecavüz edilen başka videolar da vardır. Asıl korkutucu olansa sitenin defalarca kapatılmış olmasına rağmen farklı ortamlarda varlığını devam ettirmesi ve her geçen gün artan üye sayısı. Ruhi dur ya. Vallahi ruhumu içti. Şaka yaptık da bu sefer hakikaten yani bu güldürmedi. Berisco. Orangelina Jelly.